Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Sizlere bugün yeni tasarım, yazlık bluz yapımını ayrıntılı olarak anlatmaya çalışacağım. Yapımı gerçekten çok kolay. Çabucak örebilirsiniz. Kapak resminde gördüğünüz bluzu öreceğiz. Yapımında kullandığım ipim Hobby Kulüp. 135 metre uzunluğunda, 50 gram ağırlığında, %100 koton. Oldukça ekonomik bir ip arkadaşlar. Arzu eden arkadaşlarıma Instagram sayfamdan linkini atabilirim. 19 TL'ye bana maliyeti var tane ip olarak. Bir tane bluzinizi 100 TL'ye örebilirsiniz. Kullandığım tığım 2,5 milim. Bir adet büyük iğneye ihtiyacımız olacak. Yayınıma başlamadan önce unutmadan sizlerden küçük bir ricam olacak. Kanalıma abone olup büyümesinde destek olursanız, beğendiyseniz beğeni butonuna dokunup küçük bir yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Yorum yazmak istemiyorsanız bir emoji, bir çiçek atarsanız çok çok mutlu olurum. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, bluzumuzun yapımına başlıyoruz. Bluzumuz iki parçadan oluşuyor. Ön ve arka parça. Her iki parçamızda eşit şekilde, eşit sayıyla, eşit sırayla örüyoruz. Ölçümüzü alalım. Ölçümüzden 10-15 santim fazla zincir çekiyoruz. İpimi düğümlüyorum. Zincirlerimizi bakın bu şekilde bir tık büyük örüyoruz. Bir tık büyük örmezseniz örgünüzde kasma olur. Bakın bu şekilde. Evet, zincirimi çektim. Bakın uzunca bir zincir çektim. Zincirimi ölçüyorum. 63 santim. İstediğiniz ölçüden uzun yapın arkadaşlar zincirlerinizi. Son zincirimin üzerinden tutuyorum. 6 tane zincir çekiyorum. 6 tane zincirimi çektim. Tığımı ipimi aldım. Tuttuğum zincir, bakın parmağımla tuttuğum zincirin tek kanadı dışında kalacak, iki kanadı iç kısımda. Buradan ilmeğimi alıyorum. Bakın uzun yapıyoruz. İkili trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bir tane zincir kanadı atlıyorum. Sıradaki zincirimin kanadından ilmeğimi alıyorum. İkili trabzan. Bir zincir, bir atlıyorum. Sıradaki zincirimin kanadından ilmeğimi alıyorum. Tek kanadı dışında kalacak. İki kanadı iç kısımda. İkili trabzan yapıyorum. Bakın ikili trabzanlarımızı uzun yapıyoruz. Bu şekilde istediğiniz ölçüden 2-3 santim uzun örün arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Evet arkadaşlar, birinci sıramızda ikili trabzan ördük. Bir zincir, bir ikili trabzan, bir atlayıp bu şekilde kutucuklarımızı ördük. 58 tane kutucuk ördüm. Sizler daha küçük örmek istiyorsanız 56, 54, 52 olarak yapabilirsiniz veya daha büyük örmek istiyorsanız 60, 62, 64 olarak buradaki kutucuklarınızın boşluğunu sayabilirsiniz. Tekrar tekrar sayın arkadaşlar, yanlışlık olmasın. Neden çift sayı olarak yapıyoruz? Tam ortadan yaka açılımı yapacağız. Her iki tarafta da çift sayı olması gerekiyor. Şu anda örmüş olduğum örgümün ölçüsünü alıyorum. Bakın buradan tuttum. 55 santim. 2-3 santim fazla yapın. Üzerine ördüğünüz zaman örgünüzde küçülme oluyor. İkinci sırama geçiyorum. 2 tane zincir çekiyorum. Tığımı ipimi aldım.
Hemen ilk boşluktan ilmeğimi alıyorum. Tığımdaki 3 ilmeğimi tek seferde boşaltıyorum. Tekli trabzan yaptım. Tekrar aynı noktaya tığım ipimi aldım, ilmeğimi aldım. İkinci tekli trabzanımı yaptım. Sıradaki boşluğa geçiyorum. Zincir çekmeden 2 tane tekli trabzan yapıyorum. Sıradaki boşluğa geçiyorum. 2 tane tekli trabzan. Örgünüzü sıkı yapmayın. Bir tık bol örün. Bakın her boşluğa 2 tane tekli trabzan örüyoruz. Bakın örgümüzü bu şekilde hafif bol örün. Sıramızda ilerleyelim. Sıramın sonuna yaklaştım. Örgünüzü bu şekilde bol örürseniz örgünüz daha muntazam olacaktır ve aynı zamanda örgünüz yumuşak olacaktır. Son boşluğa geldim. Son boşluğa bir tane boşluğa yapıyorum. İkinci tekli trabzanımı zincirimin kenarına yapıyorum. Bakın bu şekilde. İkinci sıramı tamamladım. 6 tane zincir çekelim. Zincirlerimizi sıkı yapmayalım. 6 tane zincirim çektim. Tığıma 2 defa ipimi doladım. İlk trabzan tepe boşluğu değil, ikinci trabzanımın tepe boşluğu. Buradan ilmeğimi alıyorum. Bakın ilmeklerimizi uzun yapıyoruz. 1 2 3. Üçlü trabzan yaptım. Bir zincir çekiyorum. Tığıma 2 defa ipimi doluyorum. Bir atlıyorum. Bir sonraki. Bakın trabzanımızın bulunduğu şekilde aynı hizada. Buradan ilmeğimi aldım. Uzunca bir ilmek alıyorum. 3 defa da tığımdaki ilmeğimi boşalttım. Bir zincir. Tığıma 2 defa ipimi doladım. Bir atlıyorum, bir ileri. İlmeğimi aldım. Tığımdaki ilmeğimi 3 defa da boşalttım. Üçüncü sıramızda üçlü trabzan yapıyoruz. Bu şekilde sıramızda ilerleyelim. Sıramın sonuna yaklaştım. Sıramızda üçlü trabzan ördük. Bir üçlü trabzan, bir zincir. Bir zincir çekiyorum. 2 defa ipimi doladım. Bakın 2 tane tekli trabzan sıramızın başında 2 tane zincir çekmiştim. Bakın aradaki boşluktan ilmeğimi alıyorum. Bakın buradan ilmeğimi aldım. Üçlü trabzanımı yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. Sıramızda yine tekli trabzan örüyoruz. İlk boşluktan ilmeğimi aldım. 1 2. 2 tane tekli trabzan yaptım. Sıradaki boşluğa geçiyorum. Aynı boşluğa 2 tane tekli trabzan. Sıradakine geçiyorum. Aynı boşluğa 2 tane tekli trabzan. Bu şekilde sıramızı tamamlayalım. Sıramın sonuna geldim. Bakın son boşluğa bir tane tekli trabzan örüyorum. İkinci tekli trabzanı bakın. 1 2 3 4. 5. zincirimin üzerine bu şekilde zincirimin içerisinden ilmeğimi aldım. Tekli trabzanımı ördüm. Örgümüz bu şekilde düzgün olsun arkadaşlar. Bakın 6 tane zincir çekiyorum. Sıramızda yine üçlü trabzan örüyoruz. 2 defa doladım. Hemen dibindeki trabzan tepe boşluğu değil, sıradaki. Bakın alttaki üçlü trabzanımızı takip ediyor. Buradan ilmeğimi alıyorum. Bakın ilmeğimizi bol tutuyoruz. Üçlü trabzanımı yaptım. Bakın 4 zincirimizin boyunda olacak. Bir zincir çekiyorum. 2 defa doladım. Bir atlıyorum, bir ileri. Üçlü trabzan. Sıramızda bu şekilde ilerliyor.
Evet, sıramın sonuna yaklaştım. Üçlü trabzanımı yaptım. Bir zincir. Bakın. Zincirimizde tekli trabzanlarımızın aradaki boşluktan ilmeğimi aldım. Üçlü trabzanımı yaptım. Bu şekilde dikdörtgen boşluklar oluşturuyoruz. 2 zincir çekiyorum. Dönüyorum. Boşluklara çift çift tekli trabzan örüyoruz. Her boşluğa 2 tane tekli trabzan. Kol için ayrı bir işlem yapmıyoruz. Yaka açılımı yapacağımız noktaya kadar bu şekilde örmeye devam edelim. Evet arkadaşlar, örgümü yaka açılımı yapacağım noktaya kadar ördüm. Bakın arkadaşlar, örgünüzü nasıl başladıysanız, hangi sıkılıkta başladıysanız, hangi orantıda başladıysanız o şekilde devam etmeye çalışın. Kenarları bu şekilde olsun. Örgünüzde fazla küçülme veya genişleme olmasın. Sıramı sayıyorum. Başlangıç olarak ikili trabzanla başladım. İkinci sıramda tekli trabzan, üçüncü sıramda üçlü trabzan, dördüncü sıramda tekli trabzan ve daha sonra üçlü trabzan, tekli trabzan, üçlü trabzan, tekli trabzan olarak sıramı tamamladım. Sadece üçlü trabzan sıramı sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 sıra üçlü trabzan ördüm. Son olarak da tekli trabzan sıramı tamamladım. Sıramızda 58 tane bu şekilde boşluklarımız var. Çift sayılı. Örgümüzü bu şekilde katlıyoruz. Bakın katladım. Boşluklar bire bire arkadaşlar, bakın gördüğünüz gibi 29 tane bu tarafta, 29 tane bu tarafta. Ortada bir tane üçlü trabzan. Üçlü trabzanımın üzerine bir tane tekli trabzan örmüştüm. Tekli trabzanımın tepe boşluğuna bu şekilde işaretlicimi taktım. Buradan örgümüze devam ediyoruz. Alttaki sıramızda ördüğümüz gibi sıramızda üçlü trabzan örüyoruz. İşaretleyicimi taktığım bakın hizadaki trabzanım bir önceki. Buraya kadar, buradaki noktaya kadar üçlü trabzanlarımızı örelim. Evet, bakın arkadaşlar, işareticimin hizasındaki trabzanım bir tane de önceki. Üçlü trabzanımı yaptım. Bir zincirimi çektim. Tığıma 2 defa ipimi doladım. Bakın sıradaki trabzanımın tepe boşluğundan ilmeğimi alıyorum. 2 defa çekiyorum. Bakın bu şekilde. İkili trabzanımı yaptım. Üçüncü trabzanım tığımda bekliyor. Tığıma 2 defa ipimi doladım. Sıradaki trabzanımın tepe boşluğu işaretleyicimin bulunduğu nokta. Buradan ilmeğimi alıyorum. Bakın ikinci üçlü trabzanımızı uzun yapıyoruz. Bakın bu şekilde uzun çekiyoruz. Kasma yapmasın. 1, 2. Tığımda 3 ilmeğim var. 3 ilmeğimi tek seferde boşaltıyorum. Bu şekilde eksiltme yaptım. 2 tane zincir çekiyorum, dönüyorum. Sıramızda tekli trabzan öreceğiz. İpimi aldım. Bakın 2 tane yarım ördüğüm trabzanımın tepe boşluğuna bir tane tekli trabzanımı ördüm. Boşluğa geçiyorum. Bir tane tekli trabzan. Sıradaki boşluğa geçiyorum. 2 tane tekli trabzan. Çift örüyorum. Sıramızda bu şekilde ilerleyelim. Evet arkadaşlar, tekli trabzan olarak sıramın sonuna geldim. Son trabzanımı zincirimin
üzerine örüyorum. 6 tane zincir çekiyorum. Sıramızda yine üçlü trabzan örüyoruz. Son 2 tane trabzan tepe boşluğu kalana kadar bakın bu şekilde arkadaşlar. Buraya kadar üçlü trabzanlarımızı örelim. Evet arkadaşlar, yaka açılımı yapacağımız noktaya geldim. Birinci eksiltmemi yapmıştım. İkinci eksiltmemi yapacağım. Bakın, 2 yarım trabzanı tepe boşluğu ve bir tane tek. Bir tane zincir çekiyorum. Tığıma 2 defa ipimi doluyorum. Trabzanımızın tam hizasında buradan ilmeğimi alıyorum. Tığımdaki ilmeğimi 2 defa da bu şekilde boşaltıyorum. Bir tanesi tığımda kaldı. Tekrar tığıma 2 defa ipimi doluyorum. Bakın, bir atlıyorum, bir sonraki 2 zincir çekmiştik. 2 zincirimizin arasındaki boşluktan ilmeğimi alıyorum. İkinci üçlü trabzanımızı, ilmeğini daha geniş alıyoruz. Bakın, kasma olmasın. 1 2. Tığımdaki 3 ilmeğimi tek seferde boşalttım. 2 tane zincir çekiyorum, dönüyorum. İkinci eksiltmemizi yaptık, dönüyorum. Yine sıramızda tekli trabzan örüyoruz. Bakın, eksiltme yaptığımız trabzanlarımızın tepe boşluğuna bir tane tekli trabzan, bir sonraki boşluğa bir tane tekli trabzan. 2 tane tekli trabzanımı yaptım. Sıradaki boşluğa çift örüyorum. Alttaki sıralarda ördüğümüz gibi çift çift boşluklara tekli trabzanlarımızı örelim. Tekli trabzanlarımı çift çift ördüm. Son boşluğa bir tane tek örüyorum. Bir tane de zincirimin kenarına örüyorum. 6 tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. Yine sıramızda üçlü trabzan örüyoruz. Son 2 tane trabzanımızın tepe boşluğu kalana kadar örmeye devam edelim. Evet, yine eksiltme noktasına geldim. Bakın arkadaşlar, son 2 tane kaldı. Bir zincir çekiyorum. Tığıma 2 defa ipimi doluyorum. Bakın, trabzanımızın tepe boşluğunun hizası. 2 defa ördüm. Üçüncüyü örmedim. Tığımda bekletiyorum. 2 defa tığıma ipimi doladım. Bakın, zincirimizin ara boşluğundan ilmeğimi aldım. 1 2. Tığımda 3 ilmeğimi tek seferde boşalttım. Üçüncü eksiltmemi yaptım. 2 zincir çekiyorum, dönüyorum. Eksiltme yaptığımız, bakın, çift trabzanımızın tepe boşluğuna bir tane, bir boşluk. 2 tane tekli trabzan yaptım. Sıradaki boşluğa geçiyorum. 2 tane tekli trabzan. 3 tane eksiltme yaptım. Toplam 5 tane yapıyoruz. 2 tane daha eksiltme yapıyoruz. Bakın arkadaşlar, 5 sıra üçlü trabzanlarımızdan eksiltme yaptım. Toplam 5 sıra eksiltme yaptım. Bu kadar yaka açılımı yeterli. Bundan sonra sıramızda eksiltme yapmıyoruz. Bakın, eksiltmemi yapmadım. 2 zincir çekiyorum, dönüyorum. Üçlü trabzanımın ilk boşluğu, bakın, buradaki noktaya 2 tane tekli trabzan yaptım. Sıradaki boşluğa geçiyorum. 2 tane tekli trabzan.
Bir tane sıramızda eksiltme yapmadık. 3 sıra daha örüyoruz bu şekilde. Bir sıra üçlü trabzan, bir sıra tekli trabzan. Toplam eksiltme yapmadan 4 sıra örüyoruz. Sıralarımı çift çift sayıyorum arkadaşlar. Üçlü trabzanlarımızdan toplam 4 sıra örüyoruz. Eksiltme yapmadan. Evet arkadaşlar, 4 sıra eksiltme yapmadan üçlü trabzanlarımı ördüm. 2 zincir çektim. Tekrar göz atalım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. 5 sıra üçlü trabzanlarımızda eksiltme yaptım. 1, 2, 3, 4. 4 sıra eksiltme yapmadım. Son sıramızı öreceğiz. Son sıramızda yine tekli trabzan öreceğiz. Her boşluğa çift çift tekli trabzan öreceğiz. Sıramın sonuna geldim. Sıramızda tekli trabzan ördüm. Çift çift. Son olarak bir tane zincir çekiyorum. İpimizi uzun keselim. Dikişte kullanacağız. Beş sıra eksiltme yaptım. 4 sıra eksiltme yapmadan ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sıra üçlü trabzan ördüm. Bu şekilde açılımımızı yaptık. Omzumuza kadar ördük. Diğer yönde yine açılım yapacağız arkadaşlar. Örgümüz farklı yönde olduğu için farklı eksiltme yapacağız. Bakın, örgümüzün her iki yönü farklı farklı. Diğer yönümüzün eksiltmelerinin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, yakamızın açılımını yaptık. Bir tarafını yaptık. Omuza kadar ördüm. Diğer yönünü yapacağız. Örgümüzün iki yönü de farklı olduğu için buradan başlıyoruz. Farklı eksiltme yapacağız. Farklı şekilde. Buradaki işaretecimi çıkarıyorum. Bakın. Burada üçlü trabzan örmüştüm. Eksiltme yapmıştım. Buradaki noktaya ipimi sabitliyorum. Bakın arkadaşlar, buradaki noktaya ipimi sabitledim. 5 tane zincir çekiyoruz. 6 tane zincir çekmiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincirimi çektim. Bol yapmayın. Bakın, bu şekilde sıkı yapalım. Tığıma 2 defa ipimi doladım. Bakın, aynı nokta arkadaşlar. Bakın, eksiltme yaptığım nokta. Bir tane atlıyorum. Trabzanımın tepe hizası. Bakın, buradaki noktaya üçlü trabzanımı yapıyorum. Bakın, eğim verdim. Bu şekilde. Bir zincir çekiyorum. Tığıma 2 defa ipimi doladım. Üçlü trabzanımızın tepe boşluğu hizasında üçlü trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. 2 doladım. Bir atlıyorum. Bir üçlü trabzan. Sıramızda bu şekilde ilerleyelim. Tekrar dönelim. Her boşluğa 2 tane tekli trabzanlarımızı örelim. Evet arkadaşlar, sıramızın başında eksiltme ile başlamıştık. Bakın, zincirimizle birlikte örmüştüm. Son boşluğa geldim. Son boşluğa bir tane örüyorum. Ve bir de trabzanımızın tepe boşluğunu örüyorum. Boşluğa bir tane örüyoruz. Bakın, ikinci tekli trabzanımızın tepe boşluğunu örüyoruz. Buradaki ipimi öncelikle gizleyeceğim. Bir tık ince bir tığ ile, bakın, başlama ipimiz sökülebilir arkadaşlar. Burada öncelikle düğümlüyorum.
Ve daha sonra örgülerimin arasından önce iğnemi takıyorum. İğnemi taktım. Daha sonra ipimi iğneme takıyorum. Bakın bu şekilde ipimi gizliyorum. Örgünüzün bozulmaması için bu şekilde gizlerseniz çok daha iyi olur. Evet. Son tekli trabzanımı yapmıştım. 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Bu defa zincirlerimizi sıkı yapmayalım. Tığıma 2 defa ipimi doladım. Bir tane atladım. Bir sonraki trabzanımın tepe boşluğuna üçlü trabzanımı yapıyorum. 5 tane zincir çektiğim için bakın burada kenarda örgümüzü yapmıyoruz. Bakın bu şekilde örmediğimiz için eksiltme yaptık. 1 ve 2 eksiltme yaptık. Bir zincir çekiyorum. Tığıma 2 defa ipimi doladım. Bakın bir atlıyorum, bir ileri, üçlü trabzan örüyorum. Yine sıramızda bu şekilde ilerleyelim. Üzerine bütün boşluklara çift çift tekli trabzanlarımızı örelim. Üçlü trabzanlarımı ördüm, döndüm ve tüm boşluklara çift çift tekli trabzanımı ördüm. Bakın son boşluğa geldim. Son boşluğa bir tane örüyorum. Bir tane de son trabzanımın tepe boşluğu. Bakın zincirimiz kenarda. Buradaki noktaya bir tane tekli trabzanımı ördüm. Bakın arkadaşlar, eksiltmemiz bu şekilde. 5 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane zincirimi çektim. Yine eksiltme yapıyoruz. 6 tane zincir çekmiyoruz arkadaşlar. Bakın kenarına bu şekilde örmüyoruz. 2 defa doladım. Bir atladım. Bir ileri. Üçlü trabzan. Bir zincir. 2 defa doladım. Bir atladım. Bir ileri. Üçlü trabzan. Üçüncü eksiltmemizi yaptık. İlerliyoruz. Üçlü trabzan olarak örüyoruz. Dönüyoruz. Tüm boşluklara çift çift tekli trabzan yapıyoruz. Sıramızı tamamlayalım. Üçlü trabzanlarımı ördüm. Tüm boşluklara çift çift tekli trabzan ördüm. Bakın son boşluğa geldim. Buradaki boşluğu saymıyoruz arkadaşlar. Bakın eksiltme yaptığımız için son boşluğumuz burası. Buradaki noktaya bir tane örüyorum. Bir tane de üçlü trabzanın tepe boşluğunu örüyorum. 5 tane zincir çekiyorum. Dönüyorum. Tığıma 2 defa ipimi doluyorum. Bakın buradaki noktaya değil, bir sonraki trabzanımın tepe boşluğuna bir üçlü trabzan, bir zincir, 2 defa doladım. Bakın bir atladım, bir ileri, üçlü trabzan. Dördüncü eksiltmemi yaptım. Beşinci eksiltmemizi de bu şekilde yapıyoruz. 5 tane zincir çekiyoruz. Bakın buradaki noktaya hemen dibini değil, bir sonrakine üçlü trabzan yapıyoruz. Beşinci eksiltmemi de yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, sıramın sonuna geldim. Son boşluğa bir tane tekli trabzan ördüm. Bakın son trabzanımın tepe boşluğuna bir tane tekli trabzan daha ördüm. Böylece buradaki boşlukta ördüğüm tekli trabzan bir tane de buraya örmüş oldum. Bakın üçlü trabzan olarak 5 sıra eksiltme yaptım. 1 2 3 4 5.
5. sıramın eksiltmesini yaptım. Bundan sonra eksiltme yapmıyoruz. 6 tane zincir çekiyoruz. 5 tane çekmiyoruz artık. Bundan sonra normal örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zincirimi çektim. Dönüyorum. Tığıma 2 defa ipimi doladım. Trabzanımızın tepe boşluğunun hizasındaki tekli trabzanımın tepe boşluğuna bir üçlü trabzan. Bir zincir. Bir atlıyorum. Bir ileri. Bir üçlü trabzan. Eksiltme yapmadan örüyoruz. Bakın dönüşümüzde buradaki noktaya bir tane boşluğa bir tane zincirimizin kenarını örüyoruz. Eksiltme yapmadan 4 sıra üçlü trabzan örüyoruz. Bakın burada ördüğümüz gibi 1, 2, 3, 4. Son sıramızda tekli trabzan örüyoruz. Sıramızı tamamlayalım. 4 sıra üçlü trabzan, son sıramızda tekli trabzan. Evet arkadaşlar, 4 sıra sabit ördüm. Son sıramda tekli trabzan ördüm. Bir tane boşluğa ördüm. Bir tane zincirimin üzerine örüyorum. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi uzun kesiyorum. Dikişte kullanacağım. Bakın her iki tarafta da 5'er tane eksiltme yaptım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane eksiltme yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4 sıra sabit ördüm. Aynı şekilde bakın 1, 2, 3, 4, 5 sıra eksiltme yaptım. 1, 2, 3, 4 sıra sabit ördüm. Ön parçamı ördüm. Arka parçamda ön parçamda 17. sıramı ördükten sonra bir sıra tekli trabzan örüp üzerine yaka açılımını yapmıştım. Arka parçamda 18 sıra örüp yani bir sıra fazla örüp yaka açılımını yine aynı şekilde 5 tane bu taraftan 5 tane bu tarafta açılımlarını yapacağım. Bir sıra yukarıdan yaptığım için 4 sıra değil 3 sıra olarak takviye edeceğim arkadaşlar. Böylece eşit sıra olmuş olacak. Arka parçamı da örüp dikişlerimizi yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bluzumun arka parçasında ördüm. Bakın bir sıra yukarıdan açılım yaptım. 18. sıramı tamamladıktan sonra 5 sıra eksiltme yaptım. Daha sonra 3 sıra sabit ördüm. Arka ve ön parçamızda eşit sıra oldu. Sizler istediğiniz sırada, istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Arka ve ön parçanın açılımını aynı eşit sırada yapabilirsiniz. Daha alt sıralarda açılım yapabilirsiniz veya daha yukarıdan açılım yapabilirsiniz. Dikişlerimizi yapacağız. Örgümüzün iki yönü farklı olduğu için düz yönü bu şekilde. Bakın iç kısımda, düz yönü iç kısımda. Dikişlerimizi iç kısımdan yapıyoruz. Uzun bıraktığım ipin, bakın bu şekilde dikiyoruz arkadaşlar. Örgülerimizin tepe boşluklarından dikiyoruz. İlk olarak 2 defa dikiyorum. Daha sonraki dikişlerimize tüm ilmeklerimizin tepe boşluğundan birer defa dikiyoruz. Evet arkadaşlar, omuzlarının üzerine dikişini yaptım. Bakın bu şekilde. Dikiş yaptığım yön, dikiş yaptığım yön, düz yönde bu şekilde. Bu rezimin diğer kenarının dikişini yaptım. Bakın dikkatli bakmazsanız belirgin değil. Bu tarafın dikişini de birlikte yapalım. Bakın ön tarafın açılım yaptığım tekli trabzanımın üzerinden açılım yapmıştık. Buradaki hizadan dikiyorum. Bakın burada.
işaretleyicimi takmıştım. Buradan saydığımız zaman üçlü trabzan sayımız 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. sıramızdan dikişimizi yapıyoruz. Her iki tarafta bakın tekli trabzan sırası. Öncelikle ipimi buraya sabitliyorum. Buradan dikişimizi yapıyoruz. Bakın arkadaşlar. Sıramızı takip edelim. Örgümüzde sıra kaydırmayalım. Bakın birebir dikelim. Bakın bu şekilde. Dikiş de örgü kadar önemli. Dikişinizi yaparken dikkat edin. Bakın tekli trabzanlarımı tam denk getirdim. Yine zincirlerimizin bulunduğu nokta. Evet arkadaşlar, tüm dikişlerimi yaptım. Bluzimizin düz yönünü çeviriyoruz. Son bir sıra alt kısmına tekli trabzan öreceğiz. Bakın buradaki boşluğa ipimi sabitliyorum. 2 tane zincir çektim. Tığıma ipimi aldım. İpimi sabitlediğim boşluğa 2 tane tekli trabzan örüyorum. 1, 2. Sıradaki boşluğa geçiyorum. 2 tane tekli trabzan. Sıradaki boşluğa geçiyorum. 2 tane tekli trabzan. Sıkı örmeyelim. Bakın bu şekilde örüyoruz. Sıradaki boşluğa geçtim. 2 tane tekli trabzan. Bluzimizin alt kısmının tüm çevresini bu şekilde örelim. Bluzimin tüm çevresini, tüm boşluklara çift çift tekli trabzan ördüm. Bakın sıramın sonuna geldim. Zincir çekmeden ipimi hafif uzun bırakıyorum. Kesiyorum. Bakın arkadaşlar, sıramızın başında ilk ördüğüm trabzanımın tepe boşluğundan tığımı iç taraftan taktım. İpimi arka yöne çekiyorum. Son ördüğüm trabzanımın arka kanadı tek kanadından ipimi arka tarafa çekiyorum. Bakın bu şekilde. Bu şekilde bir tane iğne alalım. Örgülerimizin arasından önce iğnemizi takalım. Daha sonra iğnemize ipimizi takalım. Ve böylece ipimizi çekelim. Evet arkadaşlar, bluzumuzun yapımı bitti. İncecik bir bluz oldu. Yaz aylarında ferah ferah kullanabilirsiniz. Farklı renklerle örebilirsiniz. Yapımı gerçekten çok kolay. Yaka açılımlarını istediğiniz sırada yapabilirsiniz. Daha alt sıralarda yapabilirsiniz. Ön tarafı daha alt sırada yapıp arka tarafı daha üst sırada yapabilirsiniz. Veya eşit sıralarda yapabilirsiniz. Ölçülerimizi alalım.
Beden genişliğinin ölçüsünü alıyorum arkadaşlar. 53 santim. Kol boşluğuna kadar yükseklik ölçüsünü alıyorum. 41 santim. Yaka açılımına kadar ölçüm alıyorum. 41 santim. Kol boşluk ölçüsünü alıyorum. 23 santim. Omuz üzerindeki genişlik ölçüsünü alıyorum. 21 santim. Tüm yükseklik ölçüsünü alıyorum. 61 santim. Gördüğünüz bluzde 260 gram civarında ip kullandım. 6. ipimden az bir miktarda kullandım. Sadece bu tarafta 3 sıra üçlü trabzan, 3 sıra tekli trabzan ördüm. Bir sırada alt kısmını ördüm. Umarım beğenmişsinizdir. Short çekimde 1.75 boyunda 38 beden mankenimizin üzerinde farklı açılarından fotoğraflarını çekip hazırlayıp sizlere sunacağım. Umarım beğenirsiniz. Beğendiyseniz beğeni butonuna dokunup küçük bir yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Abone olmayı unutmayın lütfen. Başka videolarımda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.